Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel, çok kolay bir bandana modelinin yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı, örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Sadece kenar oyası, baş şu en son kenarına gideceğiz ve bağcıklarını birlikte yapacağız o aşamaları. O aşamaya gelene kadar ben ördüm bandanamı istediğim ölçüye kadar. Sizlerle başlangıçta birkaç sıra yaptıktan sonra matematiği çok kolay çözülebilir bir model. Yaptıktan sonra da diğer aşamalarını da birlikte yapacağız. Hemen malzeme bilgisini vermek istiyorum. Şöyle bandanamı arka tarafa şöyle götürüp şurada, evet. Şimdi kullandığım zaten biliyorsunuz koton iplerle örüyorum ben. Genelde yazlık örgülere uygun bandana, bluz, yazlık bluzlar için saç bandı, farklı fular falan bu koton iplerle güzel oluyor. Yakınızdaki tuhafiyelerden dilediğiniz markaların koton ipleriyle çalışabilirsiniz. Aynı içeriğe sahip bütün koton ipler. Yaklaşık. Ben şimdi bu rengiyle yapacağım. Farklı olsun dedim. Tatlı güzel bir böyle nar çiçeği rengine benzer bir renk. Koton ip ve bir de kenar oyası için şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine tuhafiyelerde bulabileceğiniz kolaylıkla her tuhafiyede satılan bu plastik oya veya dantel halkası olarak satılıyor. Aynı standart boyda vereceklerdir size tuhafiyeniz. Oya ve dantel halkası diye isterseniz bu halkalardan kenarlarının oyasını çalışacağım. Çünkü kanalımda birçok bandana videosu için çok farklı kenar oyaları çalıştım. Bu da bir farklılık olsun diye bu kez bu halkayla kenarlarını örüp halkalarla ekleyeceğim bu kenarların oyasını. Zaten en son birlikte öreceğiz, göreceksiniz. Ama siz elinizde halka yoksa da bu modele farklı kanalımda bulunan birçok kenar oyasını da yapabilirsiniz. Hemen tığ olarak yine 2,5 milim bir tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Yine elinize rahat gelen bir tığla örebilirsiniz. 3,5 milime kadar elinizin sıklığına, gevşekliğine göre bunu yapabilirsiniz. Hemen ipimi ucunu bulup geliyorum. Evet, şöyle sihirli bir halka yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine şöyle bir sefer dolayıp 3 seferde çıktım, trabzanımı yapıyorum. Bunu ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Ben daha böyle uzun uzun seviyorum trabzanlarını. Böyle model kendini gösteriyor şöyle gördüğünüz gibi. İkili trabzanla yaparsanız biraz daha kısa kalacaktır model görünümü. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eliniz çok gevşekse ikili trabzan, çok sıkıysa bu şekilde 3 seferde çıktığımız trabzanlarımızla örebilirsiniz bu modeli. 1 2 zincir çektim, tekrar bir kere tığıma ipimi doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. Yine bir kez doladım, bir ilmek çıktım, 2 ilmek, 2 ilmek. 1 2 2 2 zincir çektim yine arada. 1 2 2 1 2 2 1 2 2 bu şekilde üçerli trabzanlar yaptık. 3 kez tekrarladık. Aralarda 2 zincir, 2 yuva oluşturduk. 2 zincirlik yuvalarımızı. 2 zincir çektim. Tekrar geriye çevirdim. Bakın ilk 2 zincirlik boşluğuma yine 3 tane 3 seferde çıktığımız üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Arada 2 zincir. Yine 3 tane üçlü trabzan. Burada bir zincir çektim. Diğer 2 zincirlik boşluğa geçtim. Yine üçerli trabzanlarımızı yapacağız. 2 zincir. Zaten kanalımda birçok bandana videosunu izleyen tariflerimi çözmüştür şu anda. Bu modeli de kenarları su taşı yoluyla modeliyle ilerleyen bir model olacak. Orta kısmı zaten görüntüde bile çok basit çözülebilen bir model. Hemen 2 zincir çektim. Bakın geriye çevirdim örgümü arkadaşlar. Hemen sıradaki şu 2 zincirlik boşluğa yine 3 seferde çıktığım trabzanlarımızı yapıyoruz.
3. Bir kere tığıma ipimi doluyorum. 1 2 2. 2 zincir çektim arada. Yine aynı yere 1 2 2. Şimdi buraya tam ortadaki bu bir zincirlik boşluğa bir zincir çektim tekrar. Buraya geldim. Yine 3 seferde çıktım. Trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Hemen aynı yere bir tane daha üçlü trabzan. Burada bir V oluşturduk. Yine bir zincir çektim. Şimdi diğer 2 zincirlik su taşı modelimizin tam ortasındaki boşluğa bir model oluşturuyoruz. Kenardan bu şekilde ilerleyecek modelimiz. 3 trabzan, arada 2 zincir. Yine aynı boşluğa 3 seferde çıktığımız yine üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Üçlü trabzanı başına tığımızın bir kez dolayıp 3 seferde çıkıyoruz. Burada ilk V'mizi oluşturduk. 1 2 zincir çektim ve geriye çevirdim örgümü. Hemen yine sıradaki 2 zincirlik boşluğa 3 tane üçlü trabzan, arada 2 zincir, 1 2 3. Bakın önce bir tane ilmek çıkarıyorum, sonra 2, sonra 2. 1 2 2 diye bu şekilde bir kez doluyorum. 3 seferde çıkıyorum. Şimdi bir zincir çektim arkadaşlar. Bir zincir çektikten sonra sıradaki şu boşluğa, yani alt sıradaki bir zincirlik, başta bir zincirle oluşturduğumuz boşluğa batarak üçlü trabzan yaptık yine. 1 2 zincir çekiyoruz. Yine buraya bir V oluşturuyoruz. Aynı yere bir üçlü trabzan daha. Bakın yanlardan arttı. 1 V idi. Şimdi bu sırada 2 V olacak. Aralarda bir zincir çekiyoruz. V yaptığımızın dışında tüm ara zincirlerimizi, şu ara zincirleri birer tane çekiyoruz. Şimdi bu V'yi atlıyoruz. Bakın alt sıradaki V olan bu boşluğu atlıyoruz, 2 zincirlik. Diğer bir zincir yaptığımız, bir zincirle oluşturduğumuz boşluğa yine bir zincir çekerek geçtik. Burada 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. İkinci V'mizi oluşturduk. Bakın 1 2. Tekrar bir zincir çektim ve su taşı modelimizin tam ortasındaki boşluğa yine su taşı oluşturuyoruz. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa yine 3 tane üçlü trabzan. Modelimiz bu şekilde, başlangıcı, ilerlemesi de aynı arttırma yöntemiyle devam edecek. Hemen 2 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Her sırada bir V boşluğumuz artmış olacak. Yine su taşı modelimizi yapıyoruz. Bu yanlardan üçlü trabzan yaptık. 3 tane 2 zincir çektik. Araya yine 1 2 3 bir zincir çektim. Bakın bir zincir çekerek alt sıradaki bir zincirlik yere, yani hemen sıradaki boşluğa üçlü trabzanla geçiş yaptım. 2 zincir çekiyorum, yine aynı yere bir V oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, tekrar bu alt sıradaki V'yi atlayıp tam ortadaki 2 V'nin arasındaki bir zincirlik boşluğa geçtim. Yine 2 zincir çekiyorum, buraya bir V daha oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu V'yi de atlayıp hemen en sondaki boşluğa bir zincirlik boşluğa geçiş yaptım. Burada da 2 zincir çekip bu sıradaki son V'mizi oluşturduk. Bakın üçüncü. 1'de 2 1 2 3'e çıkardık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Yine sondaki su taşı modelimizin ortasındaki boşluğa yine modelimizi kuruyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere 3 tane daha trabzan. 2 zincir çektim. Geriye çevirdim örgümü. Üç trabzan, 2 zincir, üç trabzan. Şimdi yine bakın 3 V idi. Şimdi yine bu sırada bir tane arttıracağız. Bir zincirle yine başladık. Hemen ilk V'mizin yanındaki boşluk. İlk boşluğa üçlü trabzan, 2 zincir, buraya bir V oluşturuyoruz. V'lerimizi hep birer zincirlik şu boşluklar oluşturacağız arkadaşlar.
Şöyle anlatayım. Bu V'lerin ortalarına, yani şu iki zincirlik boşluklara hiç batmıyoruz. Sadece aralarda bir zincirlik 1, 2, 3, 4. Yani bir sonraki sırada ilk V'mizi oluşturacağımız yer burası. Arttırarak devam edeceğiz. Sadece bir zincir, bakın buraya çekiyorum, bir zincir, V'mi atlayıp alt sıradaki bir zincirlik boşluğa V oluşturacağım. 2 zincir çektim. Şimdi yine aynı yere bir trabzan yaparak ikinci V'mi oluşturdum. Bir zincir çektim. 2 V arasındaki yine bir zincirlik boşluğa, bakın bir trabzan, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yaparak bir V daha oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Sonraki bir zincirlik en son, zaten en sona kaldı. Bir zincirlik boşluğumuz. 2 zincir çekerek aynı yere bir trabzan daha oluşturup dördüncü V'mizi oluşturduk. Bakın arttırarak bu şekilde modelimiz ilerliyor. Bir zincir çekiyorum. Yine modelimize başlıyoruz. Kenarlardaki, yanlardaki su taşı modelimize 3 trabzan, arada 2 zincir ve yine 3 tane üçlü trabzan. Bu şekilde bir sıra daha örelim. Zaten çok basit. Sonrasında diğer aşamalarına geçeceğiz. 2 zincir çektim. Şu 2 zincirli kısımlar, eliniz çok sıkıysa 3 zincirle çekerek dönebilirsiniz. 2 zincir çektim ben. Şöyle geriye çevirdim. Yine bu modelimizi oluşturuyorum. 3 trabzan, 2 zincir. Yine aynı noktaya 3 seferde çıktım. 3 trabzanımı yapıyorum. Evet, bir zincir çektim. Bakın 4 V'miz var. Şimdi bu sırada 5 tane V'ye çıkaracağız. Bir zincir çektim. Hemen V'nin yanındaki ilk boşluğa, bir zincirlik boşluğa bir V oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yaparak ilk V'mi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir V sonraki şu boşluğa, bir zincirlik boşluğa yine bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim, aynı yere bir trabzan daha yaparak bir V oluşturdum. Bir zincir çektim, yine bir V sonraki bu bir zincirlik boşluğa 3 seferde çıktığım trabzanımı yaptım. Yine 2 zincir çekerek aynı boşluğa tekrar bir trabzan daha yapıp 3. V'mi oluşturdum. Bir zincir çektim. Sonraki bir zincirlik boşluğa geçiş yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir V oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir zincirlik boşluğa son boşluğumuz. Bir V oluşturuyorum. Bakın burada bu sırada 5 tane bir V oluşturdum. Bakın bu sırada 5 tane oldu V'lerimiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5'e çıktı. Yandan da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane V olmuş olması gerekiyor. Hemen bir zincirle yine su taşı modelimizi yapıyoruz. Artık bundan sonrasını birlikte ilerleyelim. Bakın ben bakalım ne kadar yapmışım. Ölçüsünü, sayısını sizlere şimdi söyleyeceğim. 3 trabzan. Burada modelimizi ütülerken bu modelde biraz daha böyle enine, yani boy olarak biraz daha uzun oluyor. En olarak daha böyle kısa gibi duran bir model. Kesinlikle yine takılmayın. Ütüyle şöyle enine açarak, zaten açarak ütülediğinizde modeller gördüğünüz gibi, bakın model, ortadaki ördüğümüz model kendini ne kadar güzel gösteriyor. Ütüyle ütü yaptığınız zaman sürekli şöyle çekerek modelin böyle istediğiniz formu almasını, nasıl bir form almasını istiyorsanız, enine uzamasını istiyorsanız bu modeli şöyle enine uzatarak şu kenarlardan, şuralardan ütüyü bastırarak ütülerseniz çok güzel olacaktır. Şimdi ben diğer modelimi ne kadar büyüklükte yaptım. Bakın çok boyuna çok daha uzundu. Ben bunu böyle açarak ütüyü şu şekilde bastırarak ütüledim ve gayet istediğim forma, istediğim görüntüyü elde ettim. Bunun şimdi ölçüsünü öncelikle vermek istiyorum hızlıca. Ben yine yaptım. İstediğim ölçüde oldu. Yandan henüz kenar oyaları olmadan ölçüyoruz. Şu yandan ölçelim. 41 santim yan ölçüsü arkadaşlar. Şöyle ütülediğinizde de şu an ördüğünüz hali elinizde ütüsüz. Ütüledikten sonra yandan, enden, boydan 2-3 santim bir esneme payı oluyor. Şöyle enini ölçüyoruz. 54 santim. 54 santim de enden. Şu an ekrana sığmıyor mu arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. 54 santim şu enden bir ölçümüz oldu. Boy olarak da 32 santim. Bir boyda yine her zaman ördüğüm
standart bandana ölçülerine yakın benim bu ölçüm arkadaşlar. Şimdi sayı olarak da size vermek istiyorum. Ne kadar yapmışım ben. Nereden sayarsak sayalım. Sadece şu kenarlarındaki V'leri sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sadece şu baş çevresindeki V modelimizi saydım. 25 tane V olana kadar ben arttırma yapmışım. Siz de buraya kadar arttırmanızı yapın ama daha fazla olsun istiyorsanız 26, 25, 26, 27 olsun. Çünkü tek sayıda bırakalım ki yok tek sayıda da olmasa sadece tam tersi oyasını önce önünü örüp sonra oyasını öreceksiniz. Ben şimdi 25 sırada bıraktım. Düz tarafına denk geldi. Yani bıraktığım yönü düz tarafına. Buradan kenar oyalarını öreceğim. Sonrasında bağcığını bu tarafta sağdaki bağcığını ön kısmını tamamlayıp en sonda bu bağcık kısmını öreceğim. Soldaki yani başladım burada bırakmış başlayacağız kenar oyasını. En son bağcığını burada örüp bırakacağım. Ama eğer çift sayıda bırakırsanız 25 V'de değil de 24 V olunca şöyle ters tarafına denk gelmiş olacak arkadaşlar. Modelin yani örgü bandananın. Bunu da tekrar zincir çekip 24 ya da 26, 28, 22 yaparsanız tek sayı denk gelmezse istediğiniz büyüklükte bunda da sıkıntı yok. Sadece tam tersini buraya kadar geldik. Örnek veriyorum kenar oyasına başlamıyorsunuz. Burada bir zincir çekiyorsunuz. Geriye çevirip önce şu ön modelini örüyorsunuz ki düze denk gelsin. Sonra buraya geldiğinizde bir bağcık örüyorsunuz. Tekrar buraya geldiğinizde kenar oyalarını yapıp en sonunda bağcığımızı burada bitiriyoruz. Yani tam tersi. Şimdi ben buradan başlayacağım. Bağcığımı burada bitireceğim. Siz de buradan başlayacaksınız. En son bağcığı bu tarafta bitireceksiniz. İnşallah düzgün anlatabilmişimdir. Kafa karışıklığı olmasın diye ama siz 25 ve ya da 23 ya da 27 tek getirirseniz aynı benim gibi düz taraftan kenar oyasıyla başlamış olursunuz. Şimdi istediğimiz ölçüye gelene kadar siz de örün. Birlikte hemen diğer aşamalarına geçelim. Kolay gelsin. Evet, halkalarımı aldım. Hemen şöyle en son noktada şimdi burada ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir tane halka alıyorum elime. 6 zincir siz bunu uzun olmasını istiyorsanız 5 de çekebilirsiniz ya da daha uzun istiyorsanız 7 de çekebilirsiniz. 6 zincir ideal. Hemen halkamın içerisinden ipimi alıyorum. Sık iğne ile şöyle kapattım. İlk sık iğnem oluyor bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet sık iğne. Ben de olacağım bakın. En son şurada bir noktamız var. Tek dal gibi görünüyor. Hiç sıkıntı değil. Buraya kapatıyorum sık iğnemi. Tek dal olmasın. Şöyle tam tekrar geriye aldım. Şu ikisini birden batıyoruz arkadaşlar. Kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 15 tane sık iğne doldum. Bu halkama 6 tane zincirle tekrar sıradaki diğer boşluk içerisine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine bir halka aldım. Çok basit bu halkayın yani hiç gözünüzü korkutmasın. Hem çok uygun fiyatlara satılıyor hem örmesi çok kolay. Bulması da çok kolay. İstediğiniz tuhafiyelerde bunu bulabilirsiniz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sık iğnemi doldum. Bu halkalı bu oyayı kenar oyasını halkalarla yaptım. Kanalımda bulunan başka bandana kenarlarına da uygulayabilirsiniz. Şöyle iki dalına birden batmak istiyorum. Evet. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim.
Ve hemen sıradaki su taşı şu kenarlarında oluşturduğumuz 2 zincirlik yerlere batıyoruz. Bir tane daha göstereceğim. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir tane halka alıyorum elime. Hemen içerisinden geçirip ilk sık iğnemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bundan 30 yıl öncesine, 25 yıl öncesine ben yani gençliğimde bekarken de bu dantellerde çok kullanılan, o zamanlar çok modaydı arkadaşlar. Hala kullanılıyor. Bu halkalar, dantel, oya, zincir çekmeden batmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Buraya hemen kapatıyorum. İkisini birden 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirle yine sıradaki boşluğa kapattım. Bakın çok güzel, çok hoş bir kenar oyası oluyor. Bu şekilde ilerleyelim sonuna kadar. Şu tam uç noktasına kadar örelim. Her kenara bir halka koyuyoruz. Yani her modelde bir halka kullanarak şu köşelerdeki, su taşı köşelerimizdeki 2 zincirlik boşluklara batarak her halka içerisinde de 15 tane sık iğne örerek gelelim şu uç noktasına kadar. Evet, buraya kadar bakın ördük kenarlarımızı. Şimdi en son şu köşe noktaya geldiğimizde bakın 6 zincir çektim arkadaşlar. Şu ortaya bir tane kapattım ve şuraya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum ki tam tepe noktasına gelsin şu uç. Şu trabzanın tepesine bir tane sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bir tane zincir de fazla çekebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şöyle zincirlerimi düzeltmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Burada bir tane fazla tam köşe noktası olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kez sık iğne doldum. Şöyle tam şu noktaya 2 dalına birden batalım. Kapattım kaydırma ilmeğiyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim ve hemen yine şu trabzan tepesine bakın zincirimiz vardı burada 4 zincirimiz, tam 4. zincirin tepesine bu şekilde kapattım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı halkalarımızı örerek uç noktasını yaptık. Yanlara halkaları yerleştirelim. Aynı burada kenarlarda yaptığımız gibi yerleştirerek bu sırayı da bu tarafı da bitirelim. Başa kadar gelelim. Evet, bakın şöyle henüz ütü yapmadım. Hali çok güzel görünüyor. En son kenar oyasını yine bağcıklarıyla birlikte ütü yapıp tamamlayacağız. Şimdi son noktaya da geldim. Bakın son kenar oyamı yapıp bu boşluğa battım. Hemen trabzan üzerlerine birer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıp bir tane şu boşluğa yapıyorum arkadaşlar. Burada şimdi bir tane bağcık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben yine 75 adet zincir çekeceğim bu kez. Sonrasında ucuna bir tane halka yapacağız. Kenarlarıyla uyumlu olması için 75 adet zinciri çekelim. 75 adet zincirimi çektim. Bir tane halka alıyorum. Burada yine bir halka koyacağız. İçerisine 15 tane sık iğne örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Yine kapattım. Şöyle dibine batarak zincirimizin düz yüzünü çeviriyorum. Bir kaydırma yaptım. Hemen devam ediyorum. Kaydırma ilmekleriyle en son zincire kadar örüyoruz. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Kurpuna böyle birer tane halka ben yine ekleyeceğim. Sonuna kadar şöyle zincirimizin sonuna kadar kaydırma ilmeğiyle inelim. Sonra ön tarafını öreceğiz. Diğer bağcığımız ve bandanamızın sonuna gelmiş olacağız. Evet, sonuna kadar kaydırma ilmeğimi yaptım. Şimdi son zincirime batıp burada sık iğnemiz vardı. En son sık iğnemizin şu üstte görünen iki dalına da bir kaydırma yapıyorum düzelmesi açısından ve buradaki iki zincirlik boşluğuma bir sık iğne yaparak bağcığımızı buraya eklemiş, sabitlemiş olduk. Hemen sıradaki 3 trabzanımızın üzerine birer tane sık iğne ve buraya geçiş yapıyoruz. İlk hemen örgümüzün ön yüzündeki ilk bir zincirlik boşluğa 1 2 3 4 aynı boşluğa bir sık iğne kapatıyoruz. Hemen diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 ve buraya da bu pıtırcığı kapatıyoruz. Hemen diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 yine bir pıtırcık buraya oluşturuyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 buraya bir pıtırcık yapıyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Sırasıyla hem bir zincirlik boşluklara hem bu V olan iki zincirlik boşluklara her birine bu şekilde bir pıtırcık oluşturuyoruz. Kapattım. Diğerine geçtim. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincirle bir pıtırcık yaptım. Hemen diğerine geçiyorum direkt. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincirle aynı yere bir pıtırcık yaptım. Boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 aynı yere kapatıyorum. Bir pıtırcık oluşturdum. Sıradaki boşluğa sık iğne ile geçtim. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere bir pıtırcık oluşturdum. Sıradaki boşluğa tüm boşluklar arkadaşlar hem bir zincirlik hem iki zincirlik olan bu boşlukları ben şöyle pıtırcıklarla bu sırayı devam ettirdim. Siz 3 zincirle de yapabilirsiniz. Direkt dümdüz sık iğne örerek de bir şöyle iki buraya bir bu araya sık iğneler yaparak da bu ön kısmına da dümdüz bir sık iğne ile de kapatabilirsiniz. Şimdi buraya kadar gelelim. Oradaki bağcığımızı da öreceğiz. Sonrasında bandanamızı tamamlamış olacağız. Sonuna kadar ördüm ve geldim şöyle. Burada da bakın 3 trabzanımız var. Son pıtırcığımı yaptım buraya, hiç oraya daha sık iğne yapmadan direkt trabzan tepelerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu iki zincirlik boşluğa bir sık iğne yaparak burada şimdi bir bağcık oluşturacağım. 1 2 3 4 aynı bağcığımızı buraya da tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şöyle 75 zincir çekerek burada yaptığım bağcığın aynısını yine bir halka ucuna koyacağız. 75 zincir üzerine kaydırma ile aşağıya kadar inelim. Sonrasında bandanamızın son bitiş noktasında devam edelim. Sonuna kadar geldim. Son kaydırmamı yapıyorum. Buradaki sık iğnenin üst iki dalına yine bir kaydırma yaptım. Bir tane daha bu boşluğa kapatıyorum. Sonrasında şu 3 trabzan tepesine 3 sık iğne yaparak yine aynı işlemi yapalım. Ve şu dip noktaya bir kaydırma ile bitirdim. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesip ister iğne yardımıyla ister tığınızla şöyle aralarda yürüterek arkada bakın aynı karşı taraftaki gibi bir bağcık oluşturduk. Buraya da görüntü aynı olsun diye burada ne işlem yaptıysak aynı hizada olmasına özen gösterdik. Şimdi hemen ipimi temizliyorum. Hafif şu ön kısmına ve yandaki şu oya kısımlarına ütümü yapıp sizlerle birlikte videomuzun kapanışında tekrar birlikte olacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, ütü yapıp geldim. Çok hafif bir ütü bastım ve geldim.
Gördüğünüz gibi şahane bir bandana oldu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.